Merhaba dostlar, ben Ozan. Şu anda hem fiyat performans hem de uzun ömürlü bir laptop istiyorsak bence alınabilecek en mantıklı aralık 50.000 TL altı en iyi laptopları inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun ve bu aralar bir laptop almayı düşünüyorsanız bence vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Şu anda fiyatlar gayet iyi seviyede ve dolar kurundaki yükseliş fiyatlara henüz yansımadı. O yüzden alacaksak vakit kaybetmemekte fayda var. Tabii ki laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da çok önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve bunun dışında 4070 ve 4080'li laptoplar için ayrı bir liste oluşturacağım. Ayrıca 40.000 TL altı için de önerdiğim tüm laptopların listesi var. Onlara da bakabilirsin. Ve bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi benim favorilerimden ve listemizin en ucuz laptopuyla başlayalım. Burada Victus 16'yı görüyoruz. Victus 16'nın Ryzen 5 7. nesil versiyonunu görüyoruz. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemcinin olayı sadece performans değil, gerçekten verimli bir işlemci. Yani hem güç tüketimi düşük hem de ısınmıyor. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var ve 16.1 inç Full HD 144 Hz panelle de birlikte geliyor. Dostlar, özellikle Victus 16'yı bu fiyat bandında öne çıkaran en önemli 3 nokta var. İlki 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu, ikincisi soğutma sistemi ve kasa kalitesi, üçüncü olarak da bu fiyat bandında oyuncu laptopları için de açık ara en iyi batarya performansı. Hem yazılım hem mühendislik hem de oyun için gözü kapalı önerebileceğim rakipsiz bir laptop diyebilirim. İkinci sırada büyük ekranlı, performansı yüksek ve kasa kalitesi olarak da bu fiyatlardaki en sağlam laptopu istiyorsam bu noktada MSI Katana 17'yi görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 17 inç Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. Özellikle soğutma sistemi yönünde bu fiyatlardaki en iyi laptop diyebilirim. Kasa kalitesiyle de MSI olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Bu fiyat bandında hem 17 inç ekran hem 4060 hem de MSI'nin Teen, Cyborg gibi kısılmış serilerinden değil, Katana serisinden bir laptop. i5 12. nesille 4060 bir darboğaz yapıyor mu derseniz kesinlikle yapmıyor. Baktığım zaman gayet iyi bir performans alıyoruz. Üçüncü sırada laptopu render için alacağım. Benim için işlemci performansı birinci öncelikse 4050, fakat i5 14. nesil HX işlemcili modelini görüyoruz. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci şu anda piyasadaki H serisi tüm i7 işlemcilerden ve Ryzen 7 8. nesil işlemcilerden de çok daha güçlü bir konumda. Özellikle mühendislik, mimarlık, 3D modelleme, render için ve işlemciye yüklenen oyunlarda aradaki farkı net şekilde görüyoruz. 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD 144 Hz 162 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran kalitesi olarak en iyisi değil, fakat işlemci anlamında gerçekten üst seviye, ama bu fiyatlarda da çok kalacağını düşünmüyorum. Dördüncü sırada kompakt, taşınabilir, ekran kalitesi yüksek ve genel deneyimiyle bu fiyatlarda benim favorilerimden Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detay kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyde hem arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Bu klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci tek çekirdekte 1500, çoklu çekirdekte 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB RAM 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD'ye ek olarak bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. 15.6 inç Full HD 144
144 Hz bir paneli görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda da G-Sync ile beraber 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. 5. sırada 32 GB RAM 1 TB SSD ile ben laptop aldıktan sonra yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum. Uzun yıllar yükseltme yapmadan kullanayım diyorsan bu noktada Lenovo Legion Ryzen 7 işlemcili 32 GB RAM'li versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 7435E ise burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci hem performans olarak bu fiyat bandında en iyilerden hem de verimlilik tarafında gerçekten başarılı bir işlemci diyebilirim. 32 GB RAM 16x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 1 TB SSD ile beraber RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Bu laptop özellikle sistemi zorlayacak yüksek grafikli oyunlar oynayacaksanız, yani RDR2, God of War veya benim oyunla işim yok, Render, AutoCAD, SolidWorks için kullanacağım diyorsanız da 32 GB RAM ve Ryzen 7 7. nesil işlemci ile çok mantıklı diyebilirim. Ayrıca bu işlemci yapay zeka desteğiyle beraber geliyor ve bu cihaz hem RAM hem de SSD tarafında yükseltilmiş ama kesinlikle garanti kapsamı dışında değil. Faturada zaten bu ibareyi göreceksin. Ekran kısmında da 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz %100 sRGB ekran burada da kullanılmış. Ekran olarak benim kullandığım Intel işlemcili versiyondan herhangi bir farkı yok. Soğutma anlamında da en serin çalışan model Log 15'in ARP9 modeli diyebilirim. 6. sırada hem işlemci hem de ekran kartıyla donanım olarak bu fiyat bandının en iyisi Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 8 çekirdek 16 threadlik bir işlemciyi görüyoruz. Bu işlemci Asus TUF ve Lenovo Log'da gördüğümüz Ryzen 7 işlemciden ortalama %20 daha performanslı. Fakat aynı zamanda herhangi bir ısınma problemi yaşatmıyor. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD 144 Hz IPS bir panelle geliyor ve batarya performansı olarak da sağlam bir cihaz. Günlük kullanımda 5-6 saat rahatlıkla götürüyor. Victus 16'ların hepsini 64 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar depolama takviyesi yapabiliyoruz. 7. sırada bütçem 50.000'e daha yakın ve laptop aldıktan sonra bir yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum. Aynı zamanda Ryzen 7 8. nesil işlemcisiyle Victus 16'nın yeni versiyonu oldukça mantıklı. Ryzen 7 7. nesil 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD IPS 300 nit %62 sRGB renk gamutuna sahip. Bu fiyat bandı için gerçekten dengeli bir laptop diyebilirim ve 50.000 sınırında alabileceğim en güçlü işlemciyi istiyorsam Victus 16'nın i7 14. nesil HX işlemcili versiyonu 16 GB RAM 1 TB SSD ile birlikte geliyor. RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu yine bu laptopta var. Açıkçası ekran, kasa kalitesi, soğutma sistemi yönünde diğer cihazlardan hiçbir farkı yok. Fakat buradaki işlemci arayı bayağı bir açıyor. 20 çekirdek ve 28 threadlik bir yapıya sahip. Özellikle Render, mühendislik, SolidWorks, AutoCAD gibi uygulamalar kullanıyorsanız veya grafik tasarım, video render için de bu işlemci bu fiyat bandının açık ara en güçlüsü diyebilirim. Sırf bu işlemci için bu laptop alınabilir. 9. sırada yapay zeka desteği, kasa kalitesi, genel deneyimiyle düşündüğümde benim 4060 laptoplar içinde şu anda favori laptopum. MSI'ın kasa kalitesi yüksek, yapay zeka destekli ve ekran kalitesi anlamında da fiyat olarak da sunduklarıyla piyasaya oranla gerçek anlamda fiyat performans diyebileceğim MSI'ın Pulse 16 AI modelini görüyoruz. Bu laptopun en öne çıkan noktalarından biri kesinlikle işlemci. Intel Core Ultra 7 155H'ı görüyoruz. 16 çekirdek ve 22 threadlik bir yapıya sahip. Hem oldukça güçlü bir işlemci hem de çok fazla ısınmıyor. Bu fiyatlarda i7 13. nesilden hem performans hem de verimlilik anlamında kesinlikle üstün bir işlemci. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 16 inç Full HD Plus %100 sRGB ve DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsayan bir ekran ve 144 Hz IPS bir panele sahip. Hem ekran kartı hem ekran kalitesi hem de işlemci anlamında bu fiyatlardaki en sağlam cihaz diyebilirim. Soğutma yönünde de oldukça güçlü ve 90 Watt bataryasıyla da günlük kullanımda 5-6 saat götüren bir laptop. Ve son sırada 50.000 bandında bütçem var. Benim için birinci odak ekran kartı diyorsan Victus 16'yı görüyoruz.
Ryzen 7 7. nesil 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4070'in 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Yine 64 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar depolama takviyesi yapabileceğiz. 16.1 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel burada kullanılmış ve %45 NTSC'ye sahip. Soğutma ve batarya performansı anlamında bu fiyat bandında 4070 kullanan en güçlü cihaz diyebilirim. Dostlar, şimdi favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem 40.000'e daha yakınsa bu noktada alınabilecek en mantıklı laptop Victus 16'nın Ryzen 5 ve 4060 versiyonu. Açıkçası bu fiyatlarda da çok stok yok. O yüzden fiyatının yükseleceğini söyleyeyim. Yine bu fiyat bandında büyük ekranlı bir laptop istiyorsam tartışmasız MSI Katana 17. Fakat bu fiyatlarda en güçlü işlemciyi istiyorsam i5 14. nesil HX işlemcili Victus 16 en mantıklı cihaz diyebilirim. Bütçem 43-45 bin bandında kompakt, taşınabilir, her yere götürebileceğim, aynı zamanda sağlam kasaya sahip iyi ekranlı bir laptop istiyorsam Asus TUF A15 benim favorim. 50.000 TL altı 32 GB RAM ve Ryzen 7 8. nesil işlemcisiyle Victus 16 en mantıklı cihazlardan. Bütçeyi çok zorlamadan her anlamda üst seviye, hem mühendislik hem render hem de oyun için kullanılabilecek en mantıklı laptop benim de 50.000 sınırında favorim MSI Pulse 16 AI modeli ve şu anda 4070'li, soğutması güçlü, uzun ömürlü kullanılabilecek en ucuz laptop da HP Victus 16. Açıkçası listeyi de genel anlamıyla değerlendirirsem 40.000'den 50.000'e kadar hem fiyat performans yönünde hem de deneyim anlamında en iyi laptoplar bunlardı. Bütçeniz bu aralıktaysa bence bu laptoplar dışında başka bir laptopa bakmayın. Çünkü kronik sorunlardan uzak, soğutma, performans, deneyim, bu 4 noktada en sağlam laptopları inceledik. Laptop alırken nereden aldığımız önemli. Önerdiğim cihazların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan almanı öneririm. Ve bu tarz laptop öneri videoları çok fazla araştırma, bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı size bağlı. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.